Dijital medyada kişi ya da kurumları itibarsızlaştırmaya ve hatta iptal etmeye teşebbüs eden linç kampanyaları organize ediliyor. Uzmanlar sosyal medyadaki troll hesapların adeta sosyal medya mafyasına dönüştüklerini ifade ediyor. Dezenformasyonun zarar vermek amacıyla kasıtlı olarak yapıldığı vurgulanıyor. Sosyal medyadaki şiddet mafyasının paylaşımına bir amaç yükleyip trend topik, hashtag, direkt mesaj gibi unsurlarla saldırıya geçtiği dikkat çekiyor. Manipülasyon yapan bu kişiler kurşun yerine tweet atıyor. Peki sosyal medyada yaşanan dezenformasyona karşı nasıl tedbir almalıyız? Kriz döneminde dezenformasyon mafyalarının tuzağına düşmeden doğru bilgiye nasıl ulaşabiliriz? Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden Doçent Doktor Aylin Tutkun Ünal, kriz dönemlerinde sosyal medya platformlarının dezenformasyon ve saldırı amacıyla kullanıldığına dikkat çekti. Doçent Doktor Aylin Tutkun Ünal, bilgi kirliliğine karşı dijital medya okuryazarlığının önemini vurgulayarak kurşun yerine tweet atan dezenformasyon mafyalarına karşı şu uyarılarda bulundu. Dezenformasyon şiddeti yaralar açıyor. Dünya genelinde 7'den 70'e herkesin günlük yaşamının bir parçası olan sosyal ağlar, kriz dönemlerinde ortaya çıkan dezenformasyon ve yalan haberlerle adeta bir mafya gibi etrafımızı sarıyor. Gerçek dünyada var olan mafyalar, çeteler, kurşunlar şimdi de dijital medyada etrafımızı sarmış durumda. Dijital medyada dezenformasyon şiddeti ve bunların açtığı yaraları an be an görüyoruz. Kişi ya da kurumları itibarsızlaştırmaya, hatta iptal etmeye teşebbüs eden linç kampanyaları var. Artık sosyal medyada dezenformasyon mafyaları var. İnsanlar kurşun yerine tweet atıyor. Linç kültürünün mafyadan farkı kalmadı. Bir kişinin başka insanlar tarafından şiddet gösterisi için toplu hashtagleriyle TT'ye taşındığında toplumdan ve toplumsal statüsünden iptal edildiğine dikkat çeken Doçent Doktor Aylin Tutkun Ünal şöyle devam etti. İptal kültürü olarak bilinen linç kültürünün mafyadan bir farkı kalmadı. Artık herkes bilerek ya da bilmeyerek kendi mafyasını kurdu. Bir düşünceye karşı hunharca karşı çıkışlar, daha ötesi kişiyi toplumdan silecek derecedeki toplu saldırılar yapılıyor. Şimdilerde ülkemizde yaşanan depremin yol açtığı kriz ortamında dezenformasyon ve yalan haber dolaşımının artmasıyla sosyal medyanın kötüye kullanımının nelere yol açabildiğini gördük. Sosyal medyanın kişileri doğrudan etkileyen bir mekanizması oluyor. Canı isteyen istediğine saldırabiliyor, küfredebiliyor, karşısındakinin itibarına gölge düşürebiliyor. Herhangi bir yaptırımla karşılaşmadan yalan söyleyebiliyor ve bununla prestij kazandığını düşünüyor. Troll hesaplar adeta sosyal medya mafyasına dönüştü. Ülke gündeminin yoğun olduğu dönemlerde, özellikle kriz dönemlerinde dezenformasyon ve yalan haber paylaşımları artıyor. Gündeme gelmek isteyen, kötü niyet besleyen, fırsatçılık yapmaya çalışan kişi ya da kişiler ve hatta kurumlar sosyal medyada dezenformasyon yayarak prim yapmaya ya da hedefleri kişi ya da kurumları zarara uğratmayı amaçlıyor ve bunu ziyadesiyle yapıyorlar. Troll hesaplardan ya da gerçek hesaplardan fark etmeksizin cesaret örneği gösteriyorlar. Çünkü herhangi bir yaptırımın ve cezai uygulamanın olmadığını düşünüyorlar. Dezenformasyon zarar vermek amacıyla yayılıyor. Dezenformasyonun zarar vermek amacıyla kasıtlı olarak yanlış bilgi yayılması olarak tanımlanabileceğini belirten Doçent Doktor Aylin Tutkun Ünal şu uyarılarda bulundu. Dezenformasyon kasıtlı yanıltma amacı taşır, manipüle eder, bağlantıdan ve bağlamdan kopuk olur. Tamamen uydurma yoluyla belli bir eğilimi olan kişiler tarafından ortaya atılan iddialar da olabilir. Kişilerin doğru ya da yanlış bilgiyi ayırt edememesi, sosyal medyada gördükleri bilgiyi nasıl bir filtreden geçirmeleri gerektiğini bilmemesi ya da bilgiyi teyit etme motivasyonlarının olmamasını dezenformasyonun yayılma nedenleri olarak sıralamak mümkündür. Yani kişilerin inandıkları kaynaktan gelen bilgiye inanma eğilimleri vardır. Yine önceden inanılan bilgiyle çelişiyorsa doğruluğunu araştırmadan reddetme eğilimi de olabiliyor. Ayrıca kişilerin içinde bulundukları duygu durumunun da
dezenformasyona etkisi vardır. Kendi duygu ve düşüncesini pekiştirme ihtiyacından dolayı da doğruluğunu teyit etmeden dezenformasyonu yayabiliyorlar. Partizanlık ya da fenomenlik gibi eklentileri de sıralayabiliriz. Doğru ya da yanlış fark etmeksizin paylaşılan bir tweet içeriğinden çıkarımlar, algı yönetimleri, niyet okumalarla karşı saldırıya geçilebilir. Amaç algısı yayarak fitil ateşleniyor. Bir topluluğu, bir görüşü, dini inanışı, kültürü işe dahil ederek çıkarım yapmak, toplu ateş açmak gibidir. Amaç algısı yayılırken trend topik, hashtag, direkt mesaj gibi sosyal medya bileşenleriyle saldırıyorlar. Sosyal medyada yaygın kullanılan saldırı teknikleri. Doçent Doktor Aylin Tutkun Ünal, saldırı unsuru olarak kullanılan sosyal medya bileşenleri hakkında şunları kaydetti. Trend topik yapmak. Ülkemizde ve dünya genelinde oldukça yaygın bir saldırı tekniği olduğunu söyleyebiliriz. Siyasilerin yoğunluğunu hedef alan troller her buldukları boşlukta çete savaşları yapıyorlar. Gerek hedeflerine, gerek birbirlerine saldıran çeteler yer bulma telaşına giriyorlar. Bu işler için para alıyorlar, aldıkça saldırıyorlar. Hashtag mekanizmasıyla yayılıyorlar. DM'ye gel. Troller kendi içinde örgütleniyor, toplu saldırıyorlar. Böylece etki gücü yükseliyor. DM'ye gel gibi kendi içinde şifreleri var. Saldırı stratejilerinde reklam ajanslarından, sosyal medya uzmanlarından destek alabiliyorlar. Kim hangi görselden ve ifadelerden etkileniyor diye araştırma yapıyorlar. Burada sosyal medyadaki duygusal yayılımdan yararlanma söz konusu oluyor. Hatta bir görselle algı yönetimi gerçekleştirmek mümkündür. Akabinde gerçek olmayan anlamlarla olayın öznesine saldırı gerçekleşiyor. Bireysel medya okuryazarlığı hayata geçirilmeli. Sosyal medyadaki şiddet mafyasında Twitter'ın daha çok kullanıldığını ifade eden Doçent Doktor Aylin Tutkun Ünal şu bilgileri paylaştı. Medyada eğer toplumsal farkındalık ve uzlaşı sağlanamazsa şiddet sarmalına ve mafya ortamına dönüşerek varlığını sürdürecektir. Bireysel önlem olarak dijital medya okuryazarlığını hayata geçirmek çözüm sürecinin olmazsa olmazlarından diyebiliriz. En etkili çözüm kişinin bilinçli kullanıcı olmasını sağlamaktır ve bunu kişinin öz denetimiyle kendisi yapması gerekir. İkinci çözüm yoluysa yasal uygulamalar olmaktadır. Avrupa ülkelerinde örnekleri yıllardır olan sosyal medya yasasının ülkemizde de uygun şartlarda özellikle kriz dönemlerinde uygulanması diğer bir önlem olarak ele alınabilir. Sanal dünyadaki saldırılar ciddi zararlar veriyor. Genel olarak her şartta güvenlik konusunda farkındalık oluşturmak gerekiyor. Sosyal medyaya düşen, caps yapılan görseller bir daha silinmiyor. Sorgulanmayan, araştırılmayan milyonlarca sosyal medya kullanıcısı sahte bilgileri gerçek sanabiliyor. Sanal dünyada yapılan suikastler insanlara ve kurumlara ciddi zararlar verebiliyor. Bu yüzden teknolojinin faydalı kullanımına kişi, kurum ve kuruluşlar özendirilmeli ve bilinçlilik çalışmaları yaygınlaştırılmalıdır. Bilinçsizce yapılan paylaşımların yol açtığı zararlar ve yaşattığı aksaklıklar, kriz dönemlerinde doğru sosyal medya kullanımının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Kaynağı belirsiz bilgilere şüpheyle yaklaşılmalı. Doçent Doktor Aylin Tutkun Ünal, dezenformasyona karşı önlem amacıyla İletişim Bakanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından hazırlanan kriz anında teyit kitinin pratiklik sağlaması açısından faydalı olabileceğini söyledi ve şu tavsiyeleri paylaştı. Sosyal medyada kaynağı belirsiz her bilgiye şüpheyle yaklaşın. Paylaşılan her bilginin kaynağını sorgulayın. Resmi kaynakları takip edin. Paylaşılan WhatsApp ekran görüntülerine şüpheyle yaklaşın. Bir iddiayı pek çok güvenilir kaynaktan sorgulayın. Referans alınan güvenli kaynaklar edinin.